Bağımlılık tam olarak nedir? Ve insanlar bağımlı olduklarını nasıl anlarlar? Sanal kumar diye bir şeyler var. Her yaştan, her meslekten, her ekonomik durumdan insan şu anda bunlara bağımlı olmuş durumda. Yangın felaketiyle alakalı bir haberi okurken, yani orada o acıyı hissediyorken bir tık yaptığımızda bir kedi videosuyla karşılaşıp aslında gözümüzün yaşıyla gülebiliyoruz da. Kurallar benim için değil. Her şeyi yapmaya hakkım var. Ve böyle bir davranış örüntüsü bir bağımlılığa doğru da gidebilir tabii ki. Eskiden kız istemeye geldiklerinde şey derlerdi. Oğlumuzun hiçbir kötü alışkanlığı yok. Bu kötü alışkanlık mıydı bu bağımlılığın adı? Uzun ve sağlıklı yaşayan insanların ortak özellikleri ne diye bakmışlar. Ne olabilir tahmin edin. Ey iman edenler! Şüphesiz ki içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları birer şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Rahman Rahim olan, iyiliği sonsuz, ikramı bol olan Allah'ın adıyla. Merhaba sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Gündemi ayetlerle okuduğumuz ev dersleri programımıza hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğu ağırlayacağız. Hocam evimize de hoş geldiniz, programımıza da hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocamızla bağımlılık konusu hakkında konuşacağız. Kendisi uzman psikolog, araştırma görevlisi Sayın Uğur Dalan. Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmadınız ve kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum bu güzel ve önemli davetiniz için. Çok teşekkür ederiz. Keyifli bir yayın olacak inşallah. Pek çok kişiye ulaşacağız. İnşallah. Dokunacağız hayatlarına. İnşallah. Allah razı olsun. İzninizle ben bir giriş yapacağım sevgili takipçilerimize. Konuyla ilgili ayetimizi bir okuyacağım. Ondan sonra da size tekrar döneceğim hocam. Tabii müsaadenizle. Bugün bağımlılık konusunu konuşacağız. 2012'den önce eğer bu programı yapıyor olsaydık muhtemelen alkol, sigara bağımlılığı, kumar ve muhtemelen uyuşturucu konusunu konuşuyor olacaktık. Modern dünyanın sunumlarıyla beraber artık sosyal medya bağımlılığını, ekran bağımlılığını, alışveriş bağımlılığını, yeme içme bağımlılığı, hatta onaylanma bağımlılığını konuşur hale geldik. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şu an yaşadığımız hayata dair arayıp da bulamadığımız, çözümü olmayan hiçbir sorun yok. Ve Rabbimiz mümkün değil o konuyla alakalı bir şey söylememiş olsun. Bağımlılıklarla alakalı bir araştırma yaptığımız zaman karşımıza 5-6 tane ayet çıktı. Fakat ben bugün konuya direkt girebilmek için Maide suresinin sadece 90. ayetinde ne buyuruyor Rabbimiz onu okuyacağım. Ey iman edenler! Şüphesiz ki içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları birer şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Ayette hamur kelimesi geçiyor. Hamur aklı örten şey demek, yani sarhoş edici, içki ve o nitelikteki bütün maddeler. Sanırım bunu az sonra hocamızla psikolojide fiziksel bağımlılık başlığı altında inceleyeceğiz. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sarhoşluk veren her şey hamurdur, sarhoş edici her şey haramdır. Kumar çeşitleri diye meal verilen meysir kelimesi aslında İnşirah suresinde bizim de bildiğimiz usri yusra dediğimiz yusur kökünden geliyor ve 3 ayette hamur ile birlikte zikrediliyor. Malın kolayca kazanılması ve kaybedilmesine yol açan her türlü kumar ve bu kapsama giren her şeyden bahsediyor. Sanırım bu maddeyi de psikolojik bağımlılıklar başlığıyla inceleyeceğiz. Ayette geçen dikili taşlar ifadesi ensap, yani putperestlerin ibadet ettiği, adaklar sunduğu putlar. Diyoruz ya bugün günümüzde putlar var mı? Bu ayeti nasıl anlayacağız? Tabii ki de anlayacağız. Yani insanı Allah'tan uzaklaştıran ve iradesini ele geçiren her şey, bütün semboller bu kelimenin kapsamı içerisine giriyor. Bunu da tahmin ediyorum, bilmiyorum ama muhtemelen davranışsal bağımlılıklar başlığında inceleyeceğiz. Günümüzün dikili taşları, şöhret, para hırsı, güce tapınma, sosyal medya bağımlılıkları, madde bağımlılıkları, alışveriş tutkusu olabilir mi diye
düşüncelerinize bir atıfta bulunuyorum. Bağımlılıkların insan psikolojisi üzerindeki etkilerini, nedenlerini ve çözümlerini Allah nasip ederse bugün kıymetli hocamız Sayın Uğur Dalan hocamız ile konuşacağız. Hocam, programa başlamadan önce biz sizi tanıyoruz ama takipçilerimiz de tanımak isteyecekler. Kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 2004 yılında psikoloji lisans eğitiminden mezun oldum. Mezun olur olmaz ilk yüksek lisansıma başladım. İlk yüksek lisansım panik bozukluk üzerineydi. O günden bugüne, yani 2004 yılından bu zamana kadar 21 yıl olmuş bile klinik alanda çalışıyorum. Son 8-9 senedir akademik alanda da çalışıyorum. Nişantaşı Üniversitesi'nde lisansta, yüksek lisansta dersler verdim. Pek çok öğrencim var. Çeşitli psikoterapi ekollerinde dersler vermeye çalışıyorum. Evliyim, eşim de psikolog. Kendisiyle beraber aynı ofiste çalışıyoruz. Bir çift psikolog olarak Evet, yayınlarınız var YouTube'da değil mi hocam? Evet, bir çift psikolog diye bir kanalımız var. Orada da videolar çekmeye çalışıyoruz. 2 çocuğum var. Allah bağışlasın. Amin, bir sağ olun erkek, cümlemizin. bir kız. Doğru. Büyük olan kız liseye hazırlanıyor. Bir de ufaklığımız var. 4,5 yaşında. Allah o da erkek. bağışlasın. Hocam hani konumuza girmeden önce merak ettiğim için soruyorum. Şimdi ergen yetiştiriyorsunuz. Bizi yani bugün ben size danışmaya gelsem ve sorunlarımı anlatsam siz mutlaka bana bir şeyler söyleyeceksiniz. Evde sözünüz geçiyor mu hocam? Geçmiyor. Hatta bugün bu yayına gelmeden önce konuştuk. Eşim de çocuklarla ve ergenlerle sık sık çalışır. İşte kızımız da bu sene lise sınavına girecek. Dedim ki sınavda heyecan olursa filan ona bir nefes egzersizlerini, heyecanla ne yapabileceğini konuş. Beni dinlemiyor ki ya dedi. O zaman dedim koç öğretmenini arayalım. O anlatsın. Yani dediğiniz gibi her zaman başımıza süremiyoruz kendi ilacımızı. Maalesef öyle. Allah ona ve onunla beraber gidecek olan bütün öğrencilerimize şimdiden zihin açıklığı versin. Amin. Konsantrasyon bütünlüğü versin inşallah. İkinci uzmanlık tezinizi sosyal medya bağımlılığının evlilik, doyumu ve evlilik üzerindeki etkisi konusuyla yapmışsınız. Bu uzmanlık teziniz bizi ayrıca ilgilendiriyor. İnşallah bunu da programın akışında içine gireceğiz. Mutlu Evliliğin Sırrı adlı çok satan bir kitabınız var hocam. Evet. İnşallah bunu da ileriki programlarımızda Mutlu Evliliğin Sırrı evlilikle ilgili bir nasıl programda oluyor? İnşallah onu da deşifre edeceğiz. Panik bozuklukta sosyodemografik etkenler, boşanmış aile çocuklarının psikolojik değerlendirmesi, evlilik uyumu ve kaygı bozuklukları arasında ilişki konulu makaleleriniz var, yayımlanmış durumda. Çok güzel hocam. Uzun süre çok satanlar listesinde bulunan Karadovak kitabında da yorumlarınız bulunuyor. Doğru, evet. Habertürk, Hürriyet, Marie Claire gibi basın organlarında yayımlanmış yazılarınız var ve bazı televizyon programlarında da uzman yorumcu olarak bulundunuz. Bu arada da Fatih, Düzce ve Bolu belediyeleri ile ortaklaşa yürütülen Umut Evi sosyal sorumluluk projelerinde psikolojik koordinatör olarak gönüllü yer almışsınız. Evet, yani bir 2 yıl kadar belediyelerle halka ücretsiz psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmetleri verdik. Ne kadar çok önemli. Keyifli, güzel bir projeydi. Zaten projemiz devam etti. Yani biz hani kendi Umut Evi olarak belediyelere devrettik. Belediyeler sonra devam etti. Oradan sonra pek çok belediyeyi görüp hani bugün belediyelerin psikolojik danışmanlık merkezleri vardır. Evet. İlk adımlarını aslında 2011 yılı gibi biz atmıştık onları. Çok güzel. Yani çok genç yaşınıza rağmen maşallah çok yol almışsınız hocam. Allah yolunuzu hep mübarek etsin ve iyilerle karşılaştırsın inşallah. O zaman konumuza girelim. Ben şimdi çok şükürler olsun ki böyle bağımlılıkla alakalı kendi yakın çevremde de hani bu durumu araştırmamı gerektirecek çok fazla bir durumla hamdolsun karşılaşmadım. Ama sizi konuk alacağım için ve konumuz da bu olduğu için 2 gündür sosyal medyada ve de bazı işte kanallarda bağımlılık üzerine araştırmalar yaptım. Bazı görüntüler gördüm. Bazılarında ağladım. Tüylerim diken diken oldu. Hakikaten insanlar ne kadar büyük sorunlarla uğraşıyorlar ve çok önemli bir konu. Bugün konuşacağımız konu. Ben ilk olarak size şunu sormak istiyorum hocam. Bağımlılık tam olarak nedir? Ve insanlar bağımlı olduklarını nasıl anlarlar? Birkaç tane açılımı var. Bunu hani böyle bir psikiyatrik olarak baktığımızda, psikolojik olarak baktığımızda. Birincisi kişinin günlük hayatındaki işlevselliği,
bağımlı olduğu nesne bozuyorsa, yani bu bağımlılık bir sosyal medya bağımlılığı olabilir, bir keyif verici madde bağımlılığı olabilir. Bununla birlikte işte bir başka içici, işte alkoldür, sigaradır, bunun gibi bağımlılıklar da olabilir. Oyun, internet gibi noktalarda bağımlılık yaratabilir. Bunlar kişinin günlük hayatındaki işlevselliğini bozuyorsa, kişinin ve çevresinin hayatını olumsuz etkilemeye başlıyorsa, kişi bağımlılık yüzünden artık yerine getirmesi gereken sorumlulukları yerine getiremiyorsa, bundan kurtulmaya çalışıyor ama bir türlü bundan kurtulamıyorsa, bu yüzden etrafına, çevresine yalanlar söylemeye başlıyorsa, bunlar bizim için bağımlılığın ilk adımları, ilk belirtileri olarak söyleyebiliriz bunları. O zaman bu ilk belirtileri almış olduğunuzda kişi aslında bağımlı olmuş oluyor, değil mi? Oluyor. Bağımlı olmuş haline geliyor. Peki hocam, bağımlılıkla bağlılık arasında nasıl bir ilişki var? Bağımlılıkta kişi o bağımlı olulan durum, nesne, kişi veya her neyse bağımlı olunan şey olmadan hayatına devam edemiyor. Yani hayatına devam edebilmesi için, mutlu olabilmesi için, keyif alabilmesi için, belki fiziksel yoksunluklarını giderebilmesi için o nesneye ihtiyaç duyuyor. O olmadan hayatına devam edemiyorsa bu bir bağımlılıktır. Bağlılıkta ise kişi hayatına devam eder. Ama o bağlı olduğu durum onun hayatına bir şey katar. Onun hayatında bir yerden alır, bir yere doğru götürür. Ama o yokken de hayatına devam eder. Yani önemli bir kriter o. Bağımlıysa ona muhtaç. O olmadan hayatına devam edemiyor. Şöyle bir soru geldi aklıma siz söylediğiniz zaman. Bazen bazı kişiler kişi olarak ailelerine, eşlerine bağımlı gibi oluyorlar. O kişiyi kaybettiği zaman onun yerine koyacak bir şey arıyor insan. Bu bağımlılıklardan bir tanesi olabilir mi hocam? Kesinlikle ki bu anlattığınız durumu klinik odalarında da çok fazla görürüz. Kişi hayatında bir kayıp yaşar. Bu kayıp bazen bir evliliğin sonlanması olabilir. Bazen bir sevdiğini, ailesini, ebeveynlerden birinin vefatı olabilir. Bazen işini kaybeder, bazen başka bir şey kaybeder. Oradaki boşluğu başka bir şeyle giderme ihtiyacındadır kişi. O noktada da o boşluğu tamamlayacağı durum eğer bağımlılık yapacak bir durumsa, yani kişinin hayatında alıp onu bir ele geçirecek bir durumsa, o noktada kişi bağımlılığa yatkın olabilir. Bunun için yaş önemli mi hocam? Mesela 50 yaşında kaybettiğini düşünelim eşini ve ona bağımlı olarak yaşıyor. Yaştan çok kişinin kendi karakteri burada önemli. Yani bazı yapılar vardır. Biz şema terapide bunlara şemalar deriz. Bağımlılıkla ilgili bir şema vardır. Yetersizlik, bağımlılık. Hatta ben biraz derine ineyim. Bu nereden başlar? Evet. Küçükken çocuk özerk bırakılmadıysa, yani anne baba hep çocuğa şöyle yaklaşıyordur. Aman sen yapma. Ben olmadan sakın hareket etme. Ben olmadan sen bunu yapamazsın. Sen bırak. Çocuk şöyle yetişir. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Ben kendi başıma hayatta bir şeylerle idare edemem. Hep birinin desteğine, birinin yardımına ihtiyacım var. Yetersizlik hissi. Yetersizlik, bağımlılık. Yani şemanın ismi tam bu şekildedir. Yetersizlik, bağımlılık şeması kişide geliştiğinde, çocuklukta gelişir. İleriki yaşlarda bir şey bunu tetiklediğinde, tetikleyen dediğiniz gibi bir kayıp olabilir. Tetiklediğinde o şema tekrar aktifleşir. Ve şema aktifleştiğinde kişi artık burada yatkın hale gelecektir. Mesela bağımlılık geliştirmiş bir bireyle bağımlılık geliştirmemiş bir birey arasında çocukluğa indiğimizde ebeveynlerin tutumları arasında nasıl bir fark görebiliyoruz? Çünkü biz Profesör Doktor Zeki Bayraktar hocamızı konuk etmiştik. Eşcinsellik ve transseksüellik konuların uzun uzun konuştuk. Hepsinin altında ağırlıklı olarak yanlış ebeveyn davranışlarını gördük. Bu bağımlılık konusunu merak ediyorum hocam. %100 olan, hatta benim seminerlerimde anlattığım bir konudur bu. Şimdi bağımlılıklar tabii ki değişiyor. Mesela alkolik çocukları diye bir kavram vardır. Alkolizme sahip ebeveynlerin çocuklarının alkolik olma olasılıkları hem davranışsal hem de genetik olarak çok daha yüksektir. Mesela burada bir davranış ve öğrenmenin etkisi olabileceği gibi genetik bir yatkınlık da söz konusu olabilir. Bunun dışında çocuğun önemli olan bir ihtiyacı stabilliktir. Yani bir çocuk
küçükken stabil bir aile ortamı olsun ister. Hani her şey kötüyse de kötü, iyiyse de iyi ama stabil. Hani böyle çok inişler çıkışlar olmasın. Eğer küçükken çocuğun hayatında stabillik yoksa, yani ev içerisinde hep bir kaos, bir kargaşa, bir gün iyi bir gün kötü, bir gün sevilen bir aile ortamı, ertesi gün kavgalı bir aile ortamı. Böyle bir inişler çıkışlar varsa bu çocuklarda bağımlılığa yatkınlığın olduğuna dair araştırmalar var. Hocam şu anda nöronların bir etkileşime girdi. Çok enteresan bir şey yakaladım. Bilmiyorum siz katılır mısınız? Şimdi telefonu elimize aldığımızda videoları sürekli kaydırıyoruz. İşte orada çok acı haberleri de görüyoruz. Bir anda bunlar hep birer dakikalık videolar şeklinde çıkıyor ya karşımıza, short diyoruz. Şimdi mesela orada yangın felaketiyle alakalı bir haberi okurken, yani orada o acıyı hissediyorken bir tık yaptığımızda bir kedi videosuyla karşılaşıp aslında gözümüzün yaşıyla gülebiliyoruz da. Bakın orada da ailede söylediğiniz konu stabil bir ortam çocuk ister dediniz. Ama şu anda stabil ortam sosyal medya ekranlarında yok. Acaba bağımlılığın sebebi bu da olabilir mi? Tetikleyicilerinden biri olabilir. Yani psikoloji öyle bir bilim ki bizim alanımızda bir şeyin tek bir nedeni yok. Evet. Hatta biz buna İsviçre peyniri teorisi diyoruz. Hani şöyle anlatıyoruz biz bunu. İsviçre peynirin üzerinde delikler vardır. Evet. Ama tüm delikler aynı hizada değildir. Tabii. Ama bazen öyle bir denk gelir ki hepsi aynı hizada. Psikolojik problemler de böyledir. Yani aynı anne babayla aynı çocukluğu yaşamış iki bireyden birinde bağımlılık gelişebilirken diğerinde gelişmeyebilir. Değil mi? Kardeşlerden bir tanesi Farklı mesela. olabilir. Cam bardak var, plastik bardak var, kağıt bardak var. Hani bunları yere attığımız zaman kırılır mı diye bir soru sormuştu bir aldığım eğitimde hocamız. Herkes bir şey söyledi. Kırılır ya da kırılmaz. Hayır. Bardağın muhteviyatına bağlı dedi. Bazı çocuklar özdeşim kurar. Yani özdeşim kurmak dediğimiz alır, onu içselleştirir ve kendi hayatını da böyle yaşar. Bazı çocuklarsa karşıt tepki geliştirir. Der ki bu kötü, bu beni kötü etkiledi ve ben böyle olmayacağım. Karşıt tepki geliştirip onun tam tersi hareket edebilir. Burada ne önemli? Dediğiniz gibi çocuğun veya bireyin kendi yapısı çok önemli. Tek bir neden yok yani. Tek bir neden yok. Değişken nedenleri var. Bağımlılıkta insan sınır tanımıyor değil mi? Bu aralar son dönemlerde sevgili Arif Hoca da bundan çok bahsetmişti. Bu sanal kumar diye bir şeyler var. Hani görmüşsünüzdür. Evet. Çok fazla bunun bağımlısı insanlar var. Yaş, meslek, ekonomik durum fark etmeksizin her yaştan, her meslekten, her cinsiyetten, her ekonomik durumdan insan şu anda bunlara bağımlı olmuş durumda. Biraz bunu araştırdık. Yani niye bu kadar insanlar bunlara bağımlı oluyor diye. Altında pek çok faktör var. Ama tek bir kişi yok. Yani tek bir grubu bağımlı yapmıyor. Her grubu bağımlı yapabiliyor. Altındaki faktörlerden bir tanesi şu. Sosyal ilişkilerin azalması. Size bir tane deney anlatacağım. Lütfen hocam. Bizim alanımızdaki bir meslektaşım Bruce Alexander bir deney yapıyor. Her zamanki gibi tüm deneylerdeki gibi maalesef fareleri kullanarak yapıyorlar deneyi. Deneyde şuna bakıyorlar. Bir uyuşturucu madde var suyun içerisinde. Farenin kafesinin içinde 2 tane su var. Bir tanesinde normal bir su, diğerinde uyuşturucu madde olan bir su. Ve şuna bakıyor. Ne kadar süre sonra fare bağımlı hale gelecek? Bakıyor, bir süre geçiyor. 1 hafta, 2 hafta. Fare bağımlı hale geliyor. Bağımlı hale geldikten sonra yavaş yavaş çöküyor ve ölüyor. Deney devam ediyor. 1, 2, 3, 5. deney. Sonra şöyle bir şeyi görüyor. Bir gün bir kafeste 2 fare var. Yani farelerin etkileşim kurabileceği bir kafes var. O kafesteki fareler çok daha geç bağımlı hale geliyor. Araştırmacının bu dikkatini çekiyor. Niye böyle geç bağımlı hale geliyor diye. Ve sonra bir fare lunaparkı gibi bir şey yaratıyor. O bütün farelerin içinde olduğu, belki içinde 5-10 tane farenin olduğu, farelerin oynayabileceği alanların olduğu, güzel yiyeceklerin olduğu büyük bir kafes yaratıyor. Yine bu kafesin içerisinde de her fare için bir tane normal su, bir tane uyuşturucu madde bulunan bir su. Bu kafesteki farelerin hiçbiri bağımlı olmuyor. Hatta şöyle bir deneyi arttırıyor. Bağımlı fareleri getirip bu kafesin içine koyuyor. Bir süre sonra bu farelerin bağımlılığının geçtiğini görüyor. Ve diyor ki sosyal etkileşim
bağımlılıktaki çok önemli bir faktör. Şu anda çağımıza bakıyoruz. Özellikle pandemiden sonra insanlar yalnızlaştı. Biz küçükken dışarıda oyun oynardık bir sürü arkadaşlarımızla. Benim çocuğum var 4,5 yaşında. Dışarıda hiç oyun oynamadı şimdiye kadar. Ne kadar ilginç. Evde oynuyor. Yani kreşte arkadaşlarıyla oynuyor. Çok Ama acı biz hocam, değil mi? dışarıda oynardık. Top oynardık, misket oynardık, saklambaç oynardık. İnsanlar yalnız. Bu yalnızlık, sosyal etkileşimin azlığı bana sorarsanız bağımlılıkların en önemli sebebi. Eskiden kız istemeye geldiklerinde şey derlerdi. Oğlumuzun hiçbir kötü alışkanlığı yok. Bu kötü alışkanlık mıydı bu bağımlılığın adı? Kötü alışkanlık ne demek hocam? Kötü alışkanlık tamamen toplumdan topluma değişebilir. Ama şu an günümüzde baktığımızda kötü alışkanlık, ilişkilerde baktığımızda her şey olabilir. Televizyona çok fazla izleme, çok fazla bilgisayar oyunu oynama, interneti çok fazla kullanma. Benim oradaki önemli bir terimim var. Yıllar önce bir televizyon programındaydık. Eski İstanbul müftüsüyle hocamızla beraber programdaydık. Ben kaygıyı anlatıyordum. Hocamız da bir konuyu anlatıyordu. Sonra ikimiz de aynı yere geldik. Konumuz aynıydı. Doz. Benim için burada önemli olan şey yapılan durumun dozudur. Dozu. Televizyonu da, izlediğimiz dizileri de, interneti de neyi çok fazla yaparsak yapalım. Yani eğer dozunu aşıyorsak benim için burada bir problem vardır. Çünkü önemli bir şey vardır. Zehirle ilaç arasındaki fark dozdur. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Hani ben daha çok çocuklarımız üzerinden gidiyorum. Bizler demin de söylediğiniz gibi futbol oynardık. Şarkı yarışmaları yapardık. Hamurları çamurdan yapardık. Biz öyle bir çocukluk geçirdik ve çok şanslıydık. Şükürler olsun. Şimdi çocuklarımız futbol oynuyor sanal ortamda. Ama arkadaşlarıyla buluşup futbol sahasında futbol oynamıyorlar hocam. Evet. Yani sanki realite ile sanalite birbirine karışmış durumda. Ve dengeler çok değişti bu durumda. Yani bakıyorsun çocuk obez, bakıyorsun suratı sivilceli, bakıyorsun iletişim bile kurmuyor. Geçen gün bir misafirlik ortamına gitmiştik. 2 tanesi oturuyor orada. Şöyle yaptılar yani hoş geldiniz bile demedi. Ben de dedim ki bana bakın ayağa kalkın çabuk misafir geldi. Nasılsınız çocuklar? Önce hoş geldiniz diyeceksiniz. Ve geldiler elimi öptüler vesaire. Annesi babası dedi ki ne kadar iyi yaptınız. Yani biz artık çocuklarımızdan önceden mesela geldiği zaman büyükler ya da misafir mutlaka çıkar bir hoş geldiniz der. Terliklerini verir, kolonyalarını dökmek çocukların işiydi. Şimdi çocuklar geliyor oradan geçiyor. Yani nasılsın diyorsun cevap bile vermiyor. Biz nereye doğru gidiyoruz hocam? Bazı şeylerden uzaklaşıyoruz hayatımızda. Ki bir araştırmadan size bahsedeyim. Lütfen Yeni bir hocam. araştırma. Şöyle bir araştırma yapmışlar. Uzun ve sağlıklı yaşayan insanların ortak özellikleri ne diye bakmışlar. Ne olabilir tahmin edin. Uzun ve sağlıklı yaşayan. Bunu bir kanala sorsan yoğurt diyebilir. Ama muhtemelen gidişattan anladığım kadarıyla aile mi? Sosyallik kesinlikle öyle. Değil mi hocam? Yani hep sağlıklı beslenmek, spor yapmak, işte temiz bir çevrede yaşamak gibi şeyler bekliyorlarmış. Ama şunu görmüşler, uzun, sağlıklı yaşayan insanlar sosyal etkileşimi yüksek insanlar. Yani ki bu da bize şunu gösteriyor. Bedenimiz içinde, ruhumuz içinde sosyal etkileşim olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Kadınların çalışma hayatına mecburiyetten dolayı artık girmeleriyle beraber çocuklarla ailelerin sanki arası açıldı gibi. İlişkiler kopuk. Yani eşler arasındaki ilişkilerde kopuk. Hani o eve dönerken hanım ya da bey ya bir evime gideyim, şöyle üstümü başımı bir çıkarayım, bir rahat edeyim, eşimle bir iki sohbet edeyim, bir çayımızı içelim düşüncesiyle artık çok fazla girilmiyor da bu bağımlılıkların sebebi buraya mı bağlanıyor? Nasıl olacak hocam? İnsanlar mecburiyetten de bir bağımlılığa mı sürükleniyorlar? Mecburiyetten aslında yani benim şöyle bir şeyim var. İyi bir ilişkinin 2 tane çarpanı var. Bunlardan bir tanesi zaman. Ama zaman tek başına önemli değil. Yani bir çift yan yana 8 saat oturur. Ama
kötü bir iletişim olabilir bu. Benim ikinci çarpanım da kalite. Yani zaman az olabilir. Hani insanlar çalışıyor olabilir, çocukların okulu olabilir, kadınlar iş hayatında daha fazla artık yer buluyordur yeni dönemde. Bunların hepsi çok normal. Az zaman ama kaliteli zaman benim için önemli. İzleyen danışanlarım hani burada evet hocam bize vermişti diyecektir. Benim çiftler için verdiğim bir ödev vardır. Nedir hocam? Derim ki haftanın 3 günü bütün dijital aletlerden uzak. Telefonlar kapansın, televizyonlar kapansın. Harika bir dünya. Her şeyden uzak. Sadece 30 dakika birbirinize ayırın. Haftada toplam 90 dakika bir futbol maçı kadar eder. Bunu yapmalarını ev ödevi olarak veriyorum. Ve diyorlar ki gerçekten çok keyifliydi bizim için bu 30 dakika. Çok fazla değil, saatlerce değil. 30 dakika ama kaliteli 30 dakika. Ben hep bunu söylerim. Çok duygulandım hocam. Çünkü gerçekten öyle bir kaliteye hasretiz. 2 ders yaptık işte sosyal bağımlılıkla alakalı. Sanki bakmazsak olmuyor. Hani uyanır uyanmaz elimize alıyoruz. Mesaj var mı? Instagram'da ne var? İşte mesaj var mı? YouTube'da ne var? Mesaj var mı? Ve gerçekten o arada bazen çocuklarımızın sorduğu soruları ekrana bakarak evet, hayır şeklinde. Böyle konuşuyor insanlar, Evet, doğru. Evet. Geçenlerde de bir restorana gittim. Muhtemelen yeni tanışıyorlardı hocam. Yeni tanışmış olmalarından dolayı çok mutlu oldum. Gençlerin evlenmesini istiyorum. Yalnız kalmalarını istemiyorum ama bir süre sonra kızcağızın elinde telefon, çocuğun da elinde telefon. Ya dedim ki eşime gidip bir şey söyleyebilir miyim? Ne söyleyeceksin? Lütfen telefonlarınızı bırakın diyeyim dedim. Yok dedi, artık o kadar karışmayalım dedi ama arkadaş gruplarıyla da birleştikleri zaman gençler, bazen görüyorum bazı ortamlarda, herkesin elinde telefon. Evet. Aynı masada oturuyorlar. Herkes telefon, neredeyse yan yana mesajlaşacaklar. Yani sanki fıtraten bir araya gelmek zorundalar ama yapmıyorlar. Yani bir araya gelmiyorlar değil mi? Çünkü birlikte olmak biraz önce sizin söylediğiniz gibi bir ihtiyaç. Evet. Sosyallik bir ihtiyaç. Evet. Ben havacımı günde 50 kere aramasam herhalde yaşayamam hocam. Öyle bir dur. Benim de bağımlılığım mı var acaba? Kendisine de buradan çok çok selam ediyoruz. Şu an sevgili izleyicilerimiz merak ediyorsanız havacım şurada duruyor. Hocam ben tekrar çocuklara dönmek istiyorum. Şimdi baba otoritesi. Oraya gelmek istiyorum tekrar. Mesela biz oyuncaklarla evi çok dağıttığımız zaman bize yeter o kadar deyip bir sınır konuluyordu. Ya da çok yüksek sesle, biraz hararetle konuştuğumuz, gülüştüğümüz zaman yeter denilip ne olursa olsun bize bir sınır bildiriliyordu. Şimdi bu bağımlılıkta sınırsızlık var ya hocam. Bu sınır ailede veriliyorsa bağımlılıkla bunun ilişkisi nasıl oluyor hocam? Ben pek çok şeyi şemalara bağlıyorum. Yani bir şema terapiyle çok çalıştığım için bizim haklılık dediğimiz bir şema var. Haklılık şeması şöyledir. Haklılık şemasına sahip kişi der ki benim her şeye hakkım var. Ben her şeyi yaparım. Kurallara uymam. Ben her istediğim zaman yapabilecek özgürlüğe sahibim. Haklılık şemasının kökenine gittiğimizde bu çocuklara küçükken kurallar koyulmuyor. Şimdi evrensel duygusal ihtiyaçlar var. Hepimizin, sizin, bizim çocukların, hepimizin evrensel duygusal ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlardan bir tanesi de disiplin. Yani bizim disipline de ihtiyacımız var. Sevgiye, şefkate, özelliğe ihtiyacımız olduğu gibi kuralların konulmasına da ihtiyacımız var. Eğer bunlar konulmazsa haklılık şeması gelişiyor. Haklılık şeması gelişirse birey diyor ki ben her şeyi yapabilirim. Kurallar benim için değil. Her şeyi yapmaya hakkım var. Ve böyle bir davranış örüntüsü bir bağımlılığa doğru da gidebilir tabii ki. Şimdi şu anda gençlerde hissettiğimiz bir konu hocam. O kadar şey ki kendilerine bir anlamsız bir güvenleri var. Koyduğunuz kurallar sanki onları hiç ilgilendirmiyor ya da ona bir şey olmazmış gibi geliyor. Babanın otoritesine gelmek istiyorum hocam. Babanın rolü bu bağımlılıklarda anneden daha mı fazla oluyor? Olabilir. Çünkü genel yapıda kural koyucu, genel yapıda aile içerisinde hani çocuğun biraz çekindiği kişi babadır. Anne ile duygusal bağ daha önemlidir. Babayla da sosyal ve kurallarla ilgili, hayattaki sorumluluklarla ilgili bağ vardır. Ama
sanki günümüzdeki babalar bizim babalarımız gibi değil. Hani ben değil. kendimi de belki bunun içerisine alabilirim. Baktığında biz Öyle çekinirdik mi? babamdan. Disiplinli bir Bakışla insandı. anlatırlardı değil mi? Bakışla anlatırdı ve Hal hani biz dili. babadan çekinirdik. Evet. Günümüzde erkekler sanki artık böyle değil. Hatta günümüzde ben şunları görüyorum. Kadınlar daha otoriter, erkekler daha tırnak içinde light baba olmuş. Değil mi? Yani o şeyi yaşamak istemiyorum diyor. Ben yüz göz olmayayım diyor. Hani ama sen ol. Çünkü senin yumuşaklığın ve o hani merhamet duygunla beraber harmanlaşacak o. Çocuk da yola girecek ama değil öyle. Öyle Baba değil. otoritesi bağımlılıklarla o zaman ilişkilendirdiğimiz bir durum oldu değil mi hocam? İlişkilendirebiliriz. Hocam sohbetimiz çok güzel gidiyor. Ama şimdi yönetmenimizden haber geldi. Dedi ki şimdilik burada keselim programımızı. Tekrar biz devam edelim. Çünkü izleyicilerimizi de çok fazla ekran başına kilitlemek istemiyoruz. Videolar ne kadar kısa olursa izlenme oranları o kadar da artıyor. Programın selameti için bunu yapmak zorunda kalıyoruz hocam. Tabii ki. O zaman izlediğiniz, dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Hanelerinize selam olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.